Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli yaptığım ve çok beğeni alan tariflerimden biri olan bisküvili bal kabağı pastası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle bal kabağı püresini hazırlamak istiyorum. 1 kilo bal kabağını öncelikle yıkadım. Daha sonra rastgele bir şekilde tencerenin içerisine doğradım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ekliyorum ve ocağa alıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte kabaklar yumuşayana dek bu şekilde pişiriyorum. Sadece kabakların yumuşaması yeterli. Zaten sulu bir kıvamda olmasını istiyorum. Bakın kabak da kendi suyunu saldı. Ara ara karıştırarak pişiriyorum. Kabaklarım gayet güzel yumuşadı. Bakın eziliyorlar. Artık ocaktan alıyorum ve patates ezeceği ile iyice ezerek püre haline getiriyorum. İsterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Püre haline getirmeniz gerekli. Sizin kabaklarınız suyunu fazla salmadıysa hafif sulu kıvamda olmasını istiyorum. İçerisine 1 su bardağı su ekleyebilirsiniz bu aşamada. Benim kabaklarım sulu olduğu için tekrar su eklemek istemiyorum. Kabağımı bir kenara alıyorum ve pastamın muhallebisini hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 3,5 su bardağı sütü aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Dolu kaşık olacak ama fazla tepeleme olmasın. Yarım su bardağı toz şeker ekleyip çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağın altını yakıyorum. Kaynayana dek sürekli karıştırıyorum. Kaynamaya başladı. Ara ara karıştırarak yaklaşık 2 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum. Ocağın altını kapatıyorum. 1 paket vanilya ekleyip tekrar iyicene karıştırıyorum. 5-10 dakika kadar bekliyorum ilk sıcağı çıksın diye. Dikdörtgen borcamın içerisine petibör bisküvilerimi diziyorum. Toplamda 3 paket petibör bisküvi kullanacağım. Dizmiş olduğum bisküvilerin üzerine yapmış olduğum muhallebinin tam yarısını koyuyorum ve güzelce yayıyorum. Muhallebiniz akışkan kıvamda olması gerekli. Eğer akışkan kıvamda olmadıysa biraz daha süt ekleyebilirsiniz. İkinci sıra bisküvileri üzerine diziyorum. İkinci katta da bal kabağı püresinin tam yarısını yine güzelce yayıyorum. Üzerine tekrar bisküvilerimi diziyorum. Daha sonra üzerine kalan muhallebinin tamamını döküyorum ve güzelce yayıyorum. Bu aşamada muhallebinin içerisine az bir miktarda süt ekledim. Soğuduğu için kıvamı koyulaştı. Akışkan kıvamlı olması gerekiyor. Tekrar son kat bisküvileri diziyorum. Üzerine kalan bal kabağı püresinin tamamını döküyorum. Tekrar güzelce yayıyorum üzerine. Daha sonra üzerine yaklaşık 150 gram kadar, yani bir kase kadar diyebiliriz, fındığı rondonun içerisinde çektim. Onu da üzerine elimle serpiştiriyorum. Bu pastanın üzerine fındık çok yakışıyor. Bolcadan serpiştirdim. Üzerini streç filmle kapatıyorum. En az 2 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Daha sonra servis edeceğim. Bakın 2 saatin sonunda üzerini açtım. Dilimliyorum. Bisküvili bal kabağı pastam servis için hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.